Hepiniz iyisinizdir. 17 Aralık Çarşamba saat 10.36 Türkiye saatiyle. Dostlar, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak her geçen gün biraz daha aydınlanıyor soruşturma dosyası ve ilginç ifadeler, ilginç iddialar ortaya çıkıyor. Dün Tuğberk'in öğleden sonra Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesi alındı savcılık tarafından. Bizzat başsavcının da bu ifade alma sırasında orada bulunduğunu duydum ve Tuğberk'in de çok önemli açıklamalar yaptığını söyledim. Dün gece bu konuda video çekecektim ama bu ifadenin tamamına ulaşmak istedim. İfadenin tamamı konusunda bilgim olsun da öyle konuşayım istedim ve ifadenin tamamı önemli kısımlarıyla şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Caner nasılsın? Merhaba, hoş geldin. E, evet, özel üyem ve moderatörüm Ümran da burada. Ümran burada mı? Ümran yok. Yine Caner. Yine Caner. Teşekkür ederim. Caner iyiyim. Sen nasılsın? Evet. Değerli dostlar, Güllü'yle ilgili Güllü'yle ilgili oğlu Tuğberk'in Güllü'nün ölümüyle ilgili verdiği ifadede çok çarpıcı detaylar var ve Tuğyan'la ilgili de enteresan suçlamalar var. Hepsini konuşacağız, hepsini anlatacağım sizlere. İfadeden de okuyacağım, kendi yorumlarımı da katacağım. Çok çarpıcı sözleri var Tuğberk'in. Tuğberk de bu işin içinde diye şüphelenen pek çok insan vardı. Onlardan biri de bendim. Bu ifadeyi dinledikten sonra şüphelerim azaldı mı? Hayır. Bu olayın bir gizemli bir cinayet olayı olduğu fikrindeyim ben de. Ancak Tuğya'nın yalnız başına olmadığını düşünüyorum. Yani Ferdi Aydın 7-8 kişi daha var bu işin içinde. Bunlar planlamışlar ve üzerinde çalışmışlar, kafa yormuşlar diye konuşuyor. Ferdi Aydın'ın bu sözlerine katılmamak mümkün değil arkadaşlar. Şimdi bu 5 saati aşan ifadeye gelelim. Dün Tuğberk'in, Güllü'nün kızının 5 saati aşan ifadesine gelelim. Ee, Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim dediği öğrenildi. Bu bugün basına yansıyan e, bir başlık olarak karşımıza çıktı ama daha başka o kadar ilginç detaylar var ki arkadaşlar. E, Hepsini konuşacağız, hepsini konuşacağız. Tuğberk Yağız'ı ifadeye başsavcılık çağırdı Güllü'nün oğlunu. Çünkü Güllü'nün ölümünde bir başka kişinin daha olayın içinde olduğu, bunun da oğlu olabileceği e, davranışları nedeniyle, konuşmaları nedeniyle, kanlı durması nedeniyle şüpheleri üzerine çekiyordu Tuğberk. Daha evvel ifadesi alınmıştı ama bütün bu son gelişmeler ışığında tekrar ifadesi alındı. Yalova Adliyesi'ne avukatıyla birlikte geldi ve avukatı gazetecilerin sorularını cevaplandırmadı arkadaşlar. Biz buraya ifade verdik dedi. Basın açıklaması yapmayacağız dedi ve şikayetçi sıfatıyla, şüpheli değil şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrıldıklarını söyledi. Bu da çok enteresan. Şimdi savcılığın tabii ki değerlendirmesi tanık olarak da ifadeye çağırıyor. Şikayetçi olarak da çağırıyor, ihbarcı olarak da çağırıyor. Bu çok fazla buraya anlam yüklemek gerekmiyor. Şikayetçi olarak çağrılır da öyle bir deliller ortaya çıkar ki sonra birdenbire sanık haline gelir oğlu gelebilir. Bunlar daha evvel çok yaşanan olaylarda, adli olaylarda çok yaşanan şeyler. O yüzden buralara çok takılmamak lazım. Avukat burada öyle söylüyor ama çok takılmamak lazım. Bir de
kızı tutuklandıktan sonra bu Tuğyan, tutuklan şeyin ifadesinden sonra Tuğyan'ın en yakın arkadaşının ifadesinden sonra, avukatlar, Tuğyan'ın avukatları davadan çekilmişlerdi hatırlarsanız. En ufak bir şüphe duyarsak, davadan çekiliriz demişlerdi. Ancak, Tuğyan açısından davadan çekildiklerini söylemişlerdi ve, Tuğberk'in avukatlığını yapmaya devam edeceğiz demişlerdi. Fakat Tuğberk, o avukatlardan hiçbiriyle gelmedi. Bir başka avukatla geldi. Yani Rahmi Bey'le, daha evvel hayattayken annesinin de avukatı olan Rahmi Bey'le gelmedi adliyeye. Başka bir avukatla geldi arkadaşlar. Demek ki Tuğberk de onlarla devam etmek istemedi. Öyle anlaşılıyor burada. Taraflar, dilerlerse kendileri de beni arayıp bu konuyu anlatabilirler avukatlar. Bu konuda açıklama yapmak isterlerse, konuşabilirler arkadaşlar. Şimdi evet, pardon, bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim arkadaşlar. Bu dava, bu dosya daha çok, çok, çok su kaldırır. Daha çok su kaldırır. Duruşma gününe kadar, duruşma günü, en az, ben 2 aydan önce bu ilk duruşmanın gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Çünkü, eee, çünkü iddianamenin hazırlanması lazım. İddianamenin hazırlanıp mahkemeye gönderilmesi ve mahkemenin de, eee, iddianameyi kabul etmesi lazım. Ondan sonra gün verecek. İddianamenin hazırlanması öyle kolay bir iş değil. Savcı elindeki bütün delilleri, kendi iddianame demek savcının iddia ettiği, yani, bu suçludur, şu Türk Ceza Kanunu şu maddesine göre şu kişiler suçludur, şu kişi cinayeti işlemiştir, şu yardımcı olmuştur, işte, delilleri de bunlardır, bilirkişi raporları bunlardır, tanıkların ifadeleri bunlardır, bizim görüşümüz şöyledir şeklinde, savcının, bir dosya, iddianame dosyası hazırlaması lazım. Bu iddianame dosyası da bu davayla ilgili ben 500 sayfadan aşağı olacağını zannetmiyorum. Bunun hazırlanması, düşünerek, çalışarak hazırlanması, yeni çıkacak delillerin, yeni ifadelerin oraya işte bakın Tuğberk'in ifadesi alındı, oraya eklenecek. Bütün bunların olması nereden baksanız ortalama 2 aylık bir süre en az. En az arkadaşlar. Şimdi Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesine gelecek olursak 5 saati aşan bir ifade, yaklaşık 6 saat bir ifade. Ben evdeki kameraları online olarak izleyebiliyordum diyor Tuğberk. Hatta yoldayken karakol amiri beni aradı. Ben görüntüleri kayıt alabildiğimi söyledim. Sonrasında kamera kartlarını nereden almaları gerektiğini söyledim. Hemen bu cinayetten sonra annesinin haberini alıyor, İstanbul'dan Yalova'ya yola çıkıyor. Sonrasında kamera kartlarını nereden almaları gerektiğini söyledim. Hastaneye vardığımda telefonumu görevlilere verdim. Yoldayken emniyet amiri beni arayıp evde bulunan kameraların, hafıza kartlarının olup olmadığını, bunların nasıl alacağını sordu. Ben de kendisine tarif ettim. Eee, Hastaneye gittiğim zaman olay anına ilişkin görüntüleri online izleyip izleyemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine telefonumu verdim. Hafıza kartlarını çıkartmadıysanız telefonumdan istediğiniz kadar geriye dönük izleyebileceklerini söyledim. Evinize bir kamera koyuyorsanız, kurduruyorsanız cep telefonuyla izleyebiliyorsunuz. Evin dışındayken de Amerika'da da olsanız, Fransa'da da olsanız İstanbul'daki evinizdeki kameradaki o anda online canlı izleyebiliyorsunuz. Geriye dönük de izleyebiliyorsunuz. Geriye dönük izleyebileceklerini söyledim. Oradaki kolluk görevlisi de hafıza kartlarını çıkarmadıklarını söyledi. Ben de kendisine vermiş olduğum telefondan nasıl izleyebileceklerini gösterip daha sonra da ablamın yanına gittim.
Ben Yalova'ya gelirken Emrah Erkut'un arabasıyla geldim. Nişanlım Sena da kendi şirket arabasıyla Emrah'ın eşiyle birlikte geldi. İfadesi arkadaşlar. İfadesinin geniş haline ulaştım. Onu okuyorum. Tuğberk'in, Güllü'nün oğlunun ifadesi, çok çarpıcı detaylar var. Emrah ağabeyim bana araba kullandırmadı. Bildiğim kadarıyla evde kayıt yapabilen 5 tane kamera vardı. Niye araba kullandırmıyor? Annesinin vefat haberini daha yeni almış çocuk. Nasıl kullanacak? Sersemler bir yere çarpar, Allah korusun. 5 tane kamera vardı. Ben anneme toplam 10 kamera almıştım. Bundan 2 tanesini kendi evime taktım. Annemin evinde 5 tane kamera vardı. 3 tanesi de duruyordu, kullanılmıyordu, atıl vaziyetteydi. Eee, biri de kırılmıştı. Eee, ablamın yanına gittim. O sırada baygındı. Ablam baygındı. Hastanede ablasının yanına gidiyor. Ben ablanın yanına gittiğim zaman baygındı, ayıldı. Bana annem yoğun bakımda dediler. Hala orada olduğunu söyle dedi. Ablası diyor ki bana annem yoğun bakımda olduğunu söyler. Hala orada olduğunu söyle dedi. Ben de kendisine başımız sağ olsun dedim. Çığlık atar gibi olup tekrar bayıldı. Vay be, Tuğyan'a bakın. Sonrasında ben hastaneden dışarı çıktım. Annemle Tuğyan arasında sık sık tartışma oluyordu. Fakat bu tartışmalar hiç fiziksel şiddete dönüşmemişti. Ya bir de fiziksel şiddete nasıl dönüş? Ya annesine el kalkar mı anneye ya? Annem alkol alıyor ama annesi Güllü küçükken kızını dövüyormuş. Tuğyan'ı küçükken tahta kaşıkla döverdi annem bizi. Kemerle döverdi annem bizi diye Tuğyan'ın ifadesinde var. Savcılığa verdiği ifadede var arkadaşlar. Tutuklandığı gece. Eee, annem alkol alıyor. Annem her gün alkol alırdı. Hatırladığım kadarıyla market siparişlerinde bildiğim kadarıyla 12 veya 24 tane bira siparişi verirdi. Çok içiyormuşum be Güllü ya. Çok içiyormuşum be Güllü ya. Bunları bitirdikten sonra sohbet devam ederse yine içmeye devam ederdi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O gece sarhoş olmasaydın, o gece kızın seni içirmesine müsaade etmeseydin sen o camdan düşmezdin Güllü ya. Ah ya, ah ya, ah ya. Sultan Nur Ulu'yu ilk kez olay günü gördüm diyor. İlk kez olay günü gördüm diyor. Ben annemin vefatından 1,5 ay öncesine kadar Çınarcık'a hiç gitmedim. Sultan'ı hayatımda ilk defa fiziksel olarak olaydan sonra gördüm. Sadece annemle telefonda konuşurken Sultan'ın ismi geçerdi. Telefonda ne yaptığını sorduğum zaman ne yapalım, Sultan ve ablam birlikte oturuyoruz. Kendisi garibandır. Annesini kaybetmiştir. Şu anda bizimle kalıyor. Bundan sonra bizimle, bize emanet şeklinde konuşurdu. Sultan'dan o şekilde bahsederdi annem. Sultan'ı bu şekilde biliyorum. Çiğdem ablayı ben üniversiteye başladığım yıl olan 2018 yılının ortasından itibaren tanıyorum ya da 2019 yılının başından itibaren tanıyorum. Kendisi bizim komşumuz olur. Hatta anneannem ile Çiğdem abla tanışıyormuş. Çiğdem abla çok eski yıllardan beri bizim apartmanda oturuyormuş ama ben onunla hiç muhabbetim yoktu. Üniversiteden sonra bir muhabbet gerçekleştirdik. Sebebi de şudur. Ben İstanbul'dayken annem Çınarcık'taydı. Aramızda daha önce benim uyuşturucu dosyam ile ilgili zannediyorum tartışma yaşanmıştı annesiyle arasında. Daha önce uyuşturucu içtiğini söylüyor Tuğberk. Annem çok üzülmüş. Bu tartışma sonucunda nasıl olduysa Çiğdem abla annemi sakinleştirmeye çalışmış. Sanırım kendi telefonundan benim numaramı annemden alarak beni aramıştı ve bana annenle tartışmışsınız, annen çok üzülüyor, anneni üzme, gelecek misin buraya gibi sözler söylemişti. Birçok insana göre ve Ferdi Aydın'a göre de dostlar bu Çiğdem yani Güllü'nün hem komşusu hem eski asistanı yardımcısı olan menajerliğini de yapmış eski kişi de bu olayın içinde. Ferdi Aydın ısrarla bunu böyle olduğunu söylüyor. Birçok insan da bu Çiğdem'in de işin içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Tuğberk anlatıyor, Güllü'nün oğlu anlatıyor.
Çiğdem abla ile annem benim anlattığım bu olay sonrasında yakınlaşmışlar. Yedikleri içtikleri bir aradaymış. Bakın şimdi çok enteresan şeyler söyleyecek Tuğberk. Çok enteresan. Hem asistanlığını hem menajerliğini yapmaya başlamıştı. Yani çok sıkı bir ilişkileri vardı. Hatta annem Fethiye'de bir dükkan kiralamıştı. Orayı Çiğdem abla ile annem birlikte işletmişlerdi. Ben Çiğdem abla ile annem arasında dostluk dışında bir ilişkinin olduğunu hiç bilmiyorum. Ablam da hiç bahsetmemişti. Ben de böyle bir şeye şahit olmamıştım. Hatta annemin birlikte yaşadığı İlker Karaman isimli kişiyi de ben 10 yaşlarındayken annem bana dostum, en yakın arkadaşım, senin İlker dayın gibi sözlerle tanıtırdı. Yani ben annemin özel ilişkileriyle pek ilgilenmezdim. İlker Bey'den önce de annem Erdoğan adında başka bir adamla birlikteydi. Güllü'den bahsediyor. O zaman İstanbul'da yaşıyorduk. O zaman daha da küçüktüm ve annem bana Erdoğan'ı baba diye tanıtmıştı. Ne kadar seviyormuş Güllü Erdoğan kimse. O dönemden hatırladığım annemi dövmesiydi. Vay canına ya. Vay be Güllü ne çekmişin ya. Ne çekmişin ya. Sen adamı bu kadar sev. Oğluna baba diye tanıt. Oğlun da adam da seni dövsün ya. Adam da seni dövsün ya. O dönemden hatırladığım bak çocuk hafızasına yerleşmiş. O dönemden hatırladığım annemi dövmesiydi. Annemin herhangi bir lezbiyen ilişkisini duymadım, şahit olmadım. Ben de annemin hiçbir ilişkisini umursamazdım. Ablamla da bu tip konuları hiç konuşmazdık. Ablamla küçüklüğümden beri pek anlaşamazdık. Ablam bana göre farklıdır, daha kavgacıdır. Biz de tanıdık zaten ne kadar kavgacı, ne kadar agresif olduğunu biz de bu olay vasıtasıyla anladık zaten. Evet Tuğberk, ablan çok kavgacı, çok agresif, çok aksi. Yüzüne de vurmuş zaten, yüzüne de yansımış zaten. Eğlence anlayışı bile farklıdır. Bir yerlere gitmeyi, eğlenmeyi, içmeyi sever. Ben sevmem diyor Tuğberk. Ablamın çevresini de sevmem. Ablasının çevresinde hep torbacıların olduğu söyleniyor. Herhangi bir konudan bile ablamla sık sık tartışırız diyor. Annesinin ölümünü duyduktan sonra o sabah bir açıklama yapmıştı Tuğberk ve o açıklamayı yazılı bir metinden okumuştu. Robot gibi okumuştu. Bu ne soğukkanlılık demiştik ya. Bu ne soğukkanlılık. İnsan annesi ölünce hemen öldükten 1-2 saat sonra böyle bir açıklamayı büyük bir soğukkanlılıkla nasıl yapabiliyorsun demiştik. Bu ifadesinde 5 saati aşan dünkü savcılık ifadesinde Güllü'nün oğlu bu konuya da değiniyor arkadaşlar. Ben Yalova Devlet Hastanesi'ne gittiğimde Sultan ablamın yanındaydı. Ancak Sultan'ın orada olmasını ablam mı istedi yoksa kendiliğinden mi oraya geldi bilmiyorum. Ancak Sultan hep oradaydı. Ben sonra annemin morgda olduğunu öğrenince onun yanına geçtim. Sonra benim yanıma birileri geldi. Hatırlamıyorum bu kişileri. Bana annenin intihar ettiği söyleniyor. Senin bir açıklama yapman gerekiyor dediler. Ben de siz bir şeyler yazın dedim. Onlar da yazdılar. Ben de bu yazıyı okudum. Video çektiler. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Niye insanların aklıyla, söyledikleriyle, insanların sana yap dediklerini yapıyorsun ki? Herhalde girdiği şokun etkisinden diye düşünüyoruz ama böyle düşünmek için daha erken. Evin anahtarı olmadığını söylemişti. Evde camdan eve girme olayında da çok eleştirilmişti. Bu ifadesinde dün Sayın Cumhuriyet Başsavcısına verdiği ifadesinde Tuğberk o konuya da değiniyor, o konuya da açıklık getiriyor. Bakın burada çok enteresan bir şey söylüyor. Demin benim söylediğim konuyu burada, o konuya değiniyor. Benim donuk olduğum söyleniyor. Doğrudur. Evet donuk dedim ya, orada metni okuyor, robot gibi ya. Çünkü annemin öldüğünü kabullenmekle zorlanıyorum diyor. Kabullenmekte zorlanıyorum.
Sonra çevremdekiler bana taziye evi nerede olacak diye sordular. Bana vefat edenin evinde olur dediler. Ben de o yüzden öyle cevap verdim. Çınarcık'taki eve girmemiz lazımdı ama evin anahtarı bende yoktu. Ablam da hiçbir şey almadan evden çıkmış. O haliyle hastanedeydi. Polisler de olay yeri incelemeden sonra kapıyı çekip gitmişler. Onlarda da anahtar yoktu. Hatta bu şifreli kapıyı yapan firmayı aradım. Ancak ulaşamayınca Instagram'dan mesaj attım. Evin, apartmanın daire kapısına. Sonuç itibariyle adamlara ulaşamadığım için ben de eve girebilmek adına komşumuz Seval teyzenin terasından girmeyi düşündüm. Çilingir'e de haber veremedim çünkü bu kapı normal bir kapı değildi. Şifreli bir kapıydı. Kapıyı komple çıkarmaları gerekiyordu sanırım. Seval teyzenin kapısını çaldım. Hava aydınlıktı. Güneş doğmuştu, erken bir saatti. Durumu anlattım. Terastan bizim evden girmeyi deneyeceğim dedim. O da izin verdi. Benim yanımda çanta falan yoktu. Sadece üzerimde siyah bir montum vardı. Bizim cam çift camlıydı. İlk yumruğumda birinci katmanı kırıldı. Cam kesikleri olunca montumu çıkarıp montumla vurdum. Ee, Olmadı, kırılmadı. Seval teyzenin saksısının içinden bir taş alıp kırdım. İçeri girdim. İçeri girer girmez sokak kapısını açtım. Çünkü kapının önünde Yusuf, Dilek abla, Emrah abi, hatırlamadığım birileri daha vardı. Onlar beni, onlar ben kapıyı açınca içeri girdiler. Olayın gerçekleştiği Tuğya'nın odasına baktım ama içeriye tam girmedim. Kapısını kapattım. Sonra mutfağa geçtim. Salonda annemin sehpada şarap bardağı vardı. Yarıya kadar şarap doluydu. Şu an başka bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum. Küllük vardı. Tepside meze gibi şeyler vardı. Hatta şarap bardağını alıp mutfağa götürdüm. Hatta Sena'ya bu içkileri kaldırın. Nişanlısı Sena. Kaldırın, evde dua okunacak. Carmen'in odasına koyun filan dedim. Annemin odasına da yine kapıdan bakıp kapısını çekmiştim. Ee, evet. Annemin odasında küçük bir kasa vardır. Fakat bu kasanın kolu ve kilidi bozuk olduğu için annem orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Ama kasayı kasadan altınları aldığı, paraları aldığı iddia edildi. Israrla iddia edildi. Hatta Ferdi Aydın da bu konuyu ilk kez bana anlatmıştı. Benim YouTube kanalıma bağlandığında 4 gün kendisiyle yayın yaptık. Hep bu konudan bahsetti. Tuğberk'in eve girip kasadan altınları, paraları aldığını hep söyledi, iddia etti. Şimdi Tuğberk diyor ki ben kasadan para, altın almadım. Altın yoktu zaten diyor. Bakalım, ifadeye devam edelim. Savcılığa verdiği. Zaten aldığı bilezikleri de her zaman kolunda taşırdı annem. Ben annemin kasasının içindeki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çanta hala benim evimdedir. Bu çantanın içinde anneannemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardı. Annemin, babamın sattırdığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi veya vekaletname gibi kağıtlar vardı. Sırt çantasını alıp evime getirdim. Öylece de duruyor. Annemin evinde altın yoktu. Söylediğim gibi hepsini kolunda taşırdı. 250 lira para vardı. O da annemin çantasının içindeydi. Onu da almadım. Başka da maddi hiçbir şey almadım diyor oğlu Tuğberk. Ve Tuğberk devam ediyor arkadaşlar ifadesini vermeye. Dediğim gibi 6 saat süren bir ifade verdi Güllü'nün oğlu dün. Dün gece yayın yapacaktım ama ifadenin tamamının bana ulaşmasını bekledim. O yüzden sabah şimdi bu yayını yapıyorum arkadaşlar. Enteresan sözler söylüyor. Çok önemli sözler söylüyor Tuğberk. Tuğberk'in de ablasıyla işbirliği içinde olduğunu iddia eden çok insan var. Bakalım savcılık bu ifadeden sonra
Tuğberk'i ne şekilde değerlendirecek? Bu dosyada, bu soruşturmada nereye koyacak? Önümüzdeki günler çok ilginç gelişmelere gebe. Ben okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Tuğberk'in dün savcıya verdiği ifadeyi. Annemin Tuğya'nın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını ben internet üzerinden dinledim. Orada hadi görüşürüz sözcüğünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşünüyorum. Ama çok da emin değilim. Çünkü ben bunu uzun süre önce bir kere dinlemiştim. Olayın olduğu ilk zamanlardı. Annem deyip geçtim. Hadi görüşürüz diyen annem deyip geçtim diyor. Son zamanlarda tekrar dinlemedim. Uzun uzun muhakeme yapmadım. Herkes tamam mı? O ne lan? Vallahi şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel gel. Gel gel. Kız gelsene buraya. Kız gel şeklindeki sözler anneme aittir. Ama bunu biz de biliyoruz Tuğberk. O ne lan sözünü zaten lavabodan çıkınca söylüyor. Annen söylüyor. Bir daha okuyorum. Herkes tamam mı? O ne lan? Vallahi şahane bak. Bak. Bak manyaklara bak. Gel gel. Kız gelsene buraya. Kız gel şeklindeki sözler anneme aittir. Bazı sesleri tam olarak duymasam da annemin söylediği kelimeler var. Ama müzik ve oynama sesinden net olarak duyamıyorum. Sizin bırak beni olarak duyduğunuz ses de anneme ait. Sultan'ın ben oynamayı bilmiyorum ki sesi Sultan'a ait. Kız gel buraya, kız gel buraya dediği Güllü'nün herhalde Sultan'a diyor. Ben oynamayı bilmiyorum ki kız gel buraya sana göstereceğim mi diyor. Videoda dinlediğim atacağım camdan, atlayacak mısın camdan kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Bir dakika, bir dakika. Videoda dinlediğim atacağım camdan, atlayacak mısın camdan kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında gerek var mı ya da kelebek var mı şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. Gel bakalım diye anladığım sözü de ablam söylüyor. Videonun sonundaki hadi görüşürüz kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan'ın sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki hadi görüşürüz cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum diyor. Tuğberk, Tuğya'nın erkek kardeşi Güllü'nün oğlu. E, Annem pazara çıkacaksa devam ediyor Tuğberk. Dediğim gibi 6 saat yaklaşık bir ifade verdi. Annem pazara çıkacaksa sinemaya gidecekse içmez, sahnede içer. Hatta bir seferinde sahneden inerken merdivene takılıp kolunu çatlatmıştı. Bazen annem sahneden inerken kendini kaybedecek gibi olur. Yani şarkı söylemesi bittiğinde ya o 2 saat, 3 saat sahnede kalıyor. O zaman biz Malkata müziğini açıp anneme birkaç figür yaptırdıktan sonra ben omuzuma alıp hadi sen sahneden inmeyeceksin ben indireyim deyip annemi sahneden indirdiğim olmuştur. Annem kolunu çatlattığında ben yanında yoktum. Annem camlardan her zaman korkar. Hatta temizlikçi kadına bile aman dikkat et ben görmeyeyim ben çıktıktan sonra sen cama çık der. Görmeye dayanamaz hiç kimseyi cama yaklaştırmaz. Çünkü eskiden annem camın üstüne düşmüş ve kolu kesilmiş. O günden beri camdan ve yüksekten hep korkar. Bir kaza olmasından hep endişe eder. Kendisi de açık camdan ürker. Kolay kolay yaklaşmaz ancak kapatmak ya da perdeyi çekmek için zorunlu durumlarda yaklaşır diye ifadesinde söylüyor ve devam ediyor Tuğberk, Güllü'nün oğlu. Bu cam konusu çok enteresan, devam ediyor. Camla ilgili, pencereyle ilgili, düştüğü yerle ilgili annemin o gün cam açık olmasına rağmen camın orada bulunmasının ancak üç sebebi olabilir. Annem cam açık olmasına rağmen annemin camın yanında bulunmasının, camın orada olmasının ancak üç sebebi olabilir diyor oğlu. Bunu ilk defa duyuyoruz arkadaşlar. Bu konuda Sultan konuştu, Tuğyan ifade verdi. Tuğberk'ten ilk defa duyuyoruz. Bunlardan birincisi ancak üç sebebi olabilir. Bunlardan birincisi açık olan camı kapatmak için olabilir. Çünkü dediğim gibi açık camdan korkardı. Camı kapatmak istemiş olabilir. İkinci sebep belki gerçekten söylediği gibi
kelebek gibi bir küçük böcek tarzı bir şey vardı. Onu öldürmemek için camdan alıp atmak istemiş olabilir. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır ki herkesin düşündüğü bu. Zaten Sultan da böyle ifade verdi. Üçüncü sebep onu birinin cama bir şekilde götürmüş olmasıdır. Çünkü annem kesinlikle kendisi hiçbir sebep yokken o dar açık camın olduğu yere geçmez. Daracık bir yerde orası, gördünüz. Oynamak isterse geniş alana geçmek ister. Benim ablam odada sürekli sigara içer. O yüzden cam sürekli açıktır. Annem sigara kokusunu sevmediği için genelde de ablama yine sigara kokutmuşsun odayı, camı aç gibi şeyler söylerdi. Tuğya'nın odasındaki Tuğya'nın yatağı bir hafta önce aslında cama paralelmiş. Sonra yatağı cama dikey olarak koymuşlar. O olay anında olduğu gibi cama dikey olarak koymuşlar yatağı. Benim tahminim ablam deli yatar diye annem düşünüp yatağın o şekilde değiştirilmesini istemiştir. Annem yatağın o şekilde olmasına izin vermez. İzin vermez. Dostlar şu telefona bakayım. Deminden beri deli şekilde çalıyor. Çok enteresan, çok ilginç bir ifade. İfadenin daha devamı var. Ve kervanla ilgili söylediği çok çarpıcı detaylar var. Kervanla ilgili çok çarpıcı. Ablasının imam nikahlı aslında gerçekten de bir başkasıyla evli olan sevgilisiyle ilgili söylediği çok çarpıcı detaylar var. Şu telefon ısrarla çalıyor. Önemli bir şey olabilir. Bir bakayım. Bu videoyu şimdi burada kapatayım. Hemen telefona baktıktan sonra yeni video açmaya geri geliyorum arkadaşlar. Lütfen ayrılmayın. Geliyorum. Çok önemli detayı var. Tuğberk'in savcılığa dünkü verdiği ifadenin devamını şimdi birazdan tekrar sizlerle beraber yorumlayacağım. Geliyorum arkadaşlar.